Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle karşınızdayım. Kat kat çıtır çıtır börek yapacağım. 1,5 su bardağı su, bir yumurtanın beyazını hamura ekliyoruz. Sarısını üzerine 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı maya ekliyorum. Ve bu karışımı karıştıralım. 4 su bardağı un kullanıyorum. Unu lütfen kontrollü kullanın. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve hamuru güzelce yoğuracağım. Öncelikle spatula ile karıştırın. Daha sonra elinizde güzel bir hamur elde edin. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel börekler elde edersiniz. Unu lütfen kontrollü kullanın. Evet, hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir hamur olması gerekiyor. En az 5 dakika hamuru yoğurmanız gerekiyor. 5 dakika dinlendirip tekrar yoğurabilirsiniz hamuru. Ara ara dinlendirip yoğurduğunuzda daha güzel hamurlar elde edersiniz. Ve 5 dakika hamurumu dinlendiriyorum. Tereyağı, 50 gram tereyağı kullanıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. Tereyağımı erittim ve sıvı yağımı üzerine ekledim. Evet, dinlenen hamurumu 12 eşit parçaya keseceğim. Hamuru rulo haline getiriyorum. Ve 12 eşit parçaya kesiyorum. Hamurları yumak yapalım. Pürüzsüz bir yumak olması gerekiyor. Böreklerimizin daha güzel açılması için. Evet, bu şekilde. Tüm hamurlarımızı aynı şekilde yapalım. Ve yağımızı bir tepsiye boşaltıyoruz. Yumaklarımızı bu tepside dinlendireceğiz. Yumaklarımızı bu tepsiye alıyoruz. Ve koymuş olduğumuz yağı bulandırıyoruz, sürüyoruz. Her tarafına aynı şekilde sürmeniz gerekiyor. Hamurlarımız 10 dakika dinlendireceğiz. Evet, 10 dakika dinlenmeye bıraktık. Bu şekilde birazcık hamurlarımız kabarmış. Evet, şimdi hamurumuzun birini alıyoruz. Elimizle birazcık yağ ekliyoruz. Daha kolay açılıyor ve daha lezzetli oluyor tabii yağlı börek. Bu şekilde elimizle çok rahat bir şekilde açıyoruz, gördüğünüz gibi. Çok kolay açılıyor. Evet, kenarlarını hafiften çektirerek hamurumuzu incecik açıyoruz. Bu şekilde havalandırarak açabilirsiniz. Karşılıklı katlayalım. Ve tekrar karşılıklı katlıyoruz. Ortasına istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben kaşar peyniri kullandım. Evet, bu şekilde tekrar karşılıklı katlayıp böreğimizi tepsiye diziyoruz. Ve diğer hamurlarımızı da aynı şekilde yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor. Kenarlarından çektirerek, hafif bastırarak hamurumuzu istediğiniz kıvamda açabilirsiniz.
Evet, ne kadar kolay açılıyor görüyorsunuz. Havalandırarak kenarlarından çekebilirsiniz. Evet, karşılıklı katlıyoruz. Yine aynı şekilde karşılıklı katlıyoruz ve ortasına iç malzememizi koyuyoruz. İstediğiniz iç malzemesi kullanabilirsiniz. Evet, tüm böreklerimizi aynı şekilde yapıp tepsiye dizelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz? Lütfen yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Sizleri tanımak beni çok mutlu ediyor. Üzerine yumurta sarısı sürelim. Önceden ısıtılmış fırında 200 derece fırında 25 dakika böreklerimizi pişirelim. Mutlaka önceden ısıtın fırınınızı. Soğuk fırına koymayın lütfen. Börekleriniz kabarmaz yoksa. Dışı çıtır ve içi tel tel oldu böreklerimizin. Gördüğünüz gibi muhteşem leziz görünüyorlar. Şu an çok sıcak. Size birini göstermek istiyorum ama inanın o kadar sıcak ki ellerim yanıyor. Çocuklar beklediği için daha fazla bekleyemiyorum. Onlara ikram etmem gerekiyor. O nedenle bir an önce çekimi bitirmem gerekiyor. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.